Hocam merhaba. Uyuz hastalığını daha önceki programlarımızda işlemiştik. Gerçekten özellikle de çevreden duyduğumuz tedavi olmamıza rağmen hastalığı atlatamıyoruz, geçmiyor. Son yıllarda uyuz hastalığında artış görülmesinin sebebi nedir? Merhabalar. Daha önce de sizinle bir uyuz hastalığı ile ilgili bir video çekmiştik. Bence tekrar video çekerken de yine uyuz hastalığını konuşmak istedik. Çünkü o kadar çok sayıda uyuz hastası görüyoruz ki bence konuşmamız gereken en önemli hastalıklardan biri deri hastalıkları konusunda uyuz hastalığı. Uyuz hastalığı aslında bir hastalığın sebebi bir parazit. Sarcoptes scabies hominis dediğimiz bir parazit. Bu parazit aslında 30 yılda bir tekrar harekete geçiyor ve salgınlara sebep olabiliyor. Uyuz hastalığında hasta bize geldiğinde hasta poliklinik tek kişi geliyor. Biz o kişinin aslında tüm ailesini tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani biz tüm aileye göre ilaç yazıyoruz. Hastanın tek başına tedavi olmasının hiçbir faydası yok. Çünkü o kişi eve gidecek. O kişi o tedavileri kullansa dahi evdeki kişilerde parazit olduğu için ya da evdeki kanepede, evdeki halıda, ev ortamında parazit olduğu için halihazırda tedavi olsa dahi o parazitleri tekrar alacak ve hastalığı tekrar edecek. Veyahut kişi çalıştığı alanda, mesela bir kafede, iş yerinde çalışıyorsa o kişilerden de bulaş olabileceği için hastalık tekrar karşımıza çıkacaktır ve kişi tamamen iyileşemeyecektir. O yüzden en önemli tedavi tüm ailenin, temas eden tüm kişilerin birlikte tedavi edilmesi. O nedenle asıl problem burada ortaya çıkıyor. Çünkü belki bize gelen kişiyle birlikte hem ailesini, hem arkadaşlarını, hem iş yerindeki sık temasta olduğu kişileri hepsini birlikte tedavi etmemiz gerekiyor. Mesela bir hasta geliyor, tanısını koyuyoruz, tedavisini veriyoruz. Ve eve gönderiyoruz hastayı, tembihliyoruz, ilaçlarını veriyoruz. Tüm evdeki herkesin bu tedavi uygulamasını söylüyoruz ve gönderiyoruz. Ancak sonrasında görüyoruz ki hasta iyileşmiyor. Sorguladığımız zaman ya evdeki bir gebenin gebelikten dolayı kullanmak istemediğini, ya çok küçük yeni doğmuş bir bebeğin, bir aylık bebeğin bebeğe bu ilaçları sürmediklerini veyahut yatalak bir hastanın yıkanmasının, ilaçların sürülmesinin zor olacağı için kullanmak istemediklerini duyuyoruz. Veyahut evdeki babanın ben zaten kaşınmıyorum ki, zaten eve işte akşamdan akşama geliyorum şeklinde ifadelerini duyuyoruz. Her ne kadar kaşınmasa da kişide hiçbir klinik bulgu olmasa da o kişilerin muhakkak tedavi olması gerekiyor. Dediğim gibi bu hastalık ancak parazitle temastan 20-25 gün sonra ortaya çıkıyor. Şöyle anlatayım, bir aile vardı, bir hasta, bir anne, iki çocuk, çok şiddetli, bir yıl süren şikayetleri var. Baba İstanbul'da çalışıyor, İstanbul'dan geliyor, gelir gelmez de çocukları hastaneye getiriyor. Baktık, tedavilerini verdik ve gönderdik. Sonrasında geldiklerinde bu kez babanın şikayetlerinin başladığını gördük. Çocuklar bir nebze iyileşmişti, toparlamıştı. Sorduğumda babanın ben zaten hocam tedavi olmadım ki dedi. Yani ben o kadar tembihlediğim halde hani baba ben zaten kaşınmıyordum ki şeklinde bir cevap verdi. Bu kez sıkı sıkı tembihleyerek herkesin birlikte tedavi olmasını söyledim. Düşünün o arada o kişi, evin babası belki işte kafeye gitti, belki bir yerde çalıştı, belki bir misafirliğe gitti. Ve o sırada bir sürü insana da her ne kadar klinik bulgusu olmasa da o parazitler vücudunda olduğu için bir sürü insana da bulaştırmış oldu. Uyuz nasıl bulaşıyor? Şimdi şöyle, uyuz aslında çok dediğim gibi çok kısa süreli temasla bulaşıyor. Yani 15 dakikalık bir temas aslında yeterli. Uyuz mikrobu derinin en üst tabakasında, stratum corneum dediğimiz tabakanın içinde ilerler ve tüneller kazarak gider. Yani derinin en ince tabakasının üstündedir. O nedenle kişi kendini kaşıyarak aslında o parazitleri hem tırnak aralarına alıyor hem de ortama saçıyor. Halıya, kanepeye, örtülere, yatak çarşaflarına, kıyafetlerine uyuz paraziti yayılıyor. Bu malzemelerle temas da kişilere uyuzu bulaştırır. O yüzden
hastalara söylediğim şey, eğer uyuz varsa evinize misafir almayın, mümkünse iyileşene kadar ve bir yere gitmeyin. Aynı zamanda hastaları sıkı sıkı tembihlediğimiz şeylerden birisi, siz kendinizi tedavi ederken eşyalarınızı, kıyafetlerinizi, evinize de temizleyeceksiniz. Ama tabii bazen bu çok zor oluyor. Nasıl? Şöyle bir örnek vereyim. Bir hastam vardı. Tedaviye gelmişler. Bir aile apartmanında kalıyorlar. Bir tane 2 yaşında çocukları var. İşte üst katta aile büyükleri, amcalar, halalar hepsi birlikte. Anlattım. Tam gönderiyorum. Dedi ki ama hocam dedi bu çocuk herkesin kucağında. Nasıl dedim? İşte herkes kucaklıyor. Götürüyorlar 1-2 saat kalıyor. Yok da diyemiyoruz. Ondan kaşınmıyor ama. Dedim öyle olmaz. Yani hani aslında hocam çok şekilde, iyi bir örnek. Evet. Yani ben o aile gitti geldi tekrar en son böyle söyledim. Hocam hasta kendi kendine çıkarım yapmış. En son bunu söylemek durumunda kaldı. İyileşmiyor, gidiyor, geliyor, tekrar kullanıyor. En son hocam bu çocuk herkesin kucağında, yok da diyemiyoruz. Dedim ki o zaman hepsine tedavi vermemiz gerekiyor. Ve o aileye apartman tedavisi vermiştim. O şekilde ancak yani herkesi ikna edip herkese tedavi verdik. Çünkü kimileri çok az kaşınıyor, kimileri vücuttaki parazit sayısına göre de kliniği bulgular değişebilir. Ancak o şekilde kontrol altına almıştım. Aslında bu yayınlarda da geçiyor, toplum tedavisi. Herkesin birlikte aynı gün içinde tedavi olması şeklinde toplum tedavileri de var ama tabii bunlar çok zahmetli ve zor tedaviler. Çocuğumu kuaföre götürmüştüm. Orada bir tane askı var. Kadın işi bitti, çıkmaya çalışıyor ve montunu arıyor. Sadece bir askı ve o askının üzerinde en az 20 tane mont var. Üst üste yığılmış montlar. Kendi montunu arıyor ve o kişi de ve düşünün hani kuaförde zaten en az 1 saat kalıyorsunuz. O süre içerisinde o montlar üst üste yığılmış. Birinde parazit olduğunu düşünün. Zaten o parazit tüm montlara yayılıyor. Ve sen o montu eve götürüyorsun. O noktada bence biraz bilinçli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından kendi kucağımızı tutabiliriz ya da elimizde çocuğumuza verebiliriz. Böyle küçük şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da gittiğimiz kafelerde artık kış mevsimi üstümüze polar veriliyor soğuksa. Onlar sonuçta çok kolay bir gece içerisinde birkaç kişiye veriliyor olabilir. Ya da kanepelerin, oradaki kanepelerin temizliği çok önemli. Gittiğimiz yerlerde uzun süre orada 1 saat, 2 saat kalıyoruz. O kanepelerin mutlaka her değişimde mutlaka çok güzel temizlenmesi gerekiyor. Diğer türlü bulaş çok kolay olur. Ve önüne geçmek yani bu kadar kolay bulaşın olduğu bir durumda gerçekten zorlaşır. Tedavi sürecinde hastalığın geçmediği üzerine şikayetler var. Hocam uyuzda etkili tedavi yöntemi nedir? Evdeki eşyalar temizlenmediği sürece, yıkanmadığı sürece, kıyafetler, mesela çocukların kullandığı oyuncaklar, mobilyalar temizlenmediği sürece uyuz hastalığı tamamen geçmeyecektir. Çünkü sürekli ortalarda gözümüzde görmediğimiz mikroskobik bir canlıyla savaşıyoruz. O nedenle hem kişinin temizlenmesi, hem evin, hem temas edilen tüm eşyaların iyice parazitten arındırılması gerekiyor. Ben şu anda ülkemizde bizim kullandığımız tedavi hem sürme ilaçlar, bazen bu ticari ilaç şeklinde, tüpler şeklinde de olabiliyor ya da bir hazırlama, majistral ilaçlar da hazırlatıyoruz eczanelere. Beraberinde ivermektin, ağızdan alınan ivermektin tedavisi veriyoruz. Onu da 2 doz şeklinde kiloya göre ayarlayarak kişilere veriyoruz. İşte sürme ilaç hazırlatma gibi böyle bir teknik var mıdır bilmiyorum ama böyle bir şey yapıp kendisi tedavi olabilir mi? Yoksa hani uyuz tek ve nettir, hani bellidir uyuz hastalığı. Hani gidip onun tedavisini alıyor. Yani doktora görülmeli mi uyuz hastalığı? Yani Kaşınan birisi. şöyle ki şimdi kaşıntının bir sürü sebebi var. Bu sebeplerden birisi sadece uyuz. Ve uyuz hastalığı aslında büyük taklitçi hastalıklardan birisi. Yani sadece uyuz hastalığı kaşıntı yapmaz. Kaşıntı önemli bir sorun. Yani bizim karşımıza kaşıntı geldiğinde evet biz şu an çok yaygın gördüğümüz için ilk aklımıza gelen şey uyuz hastalığı. Ama bir lenfoma hastası da kaşıntıyla karşımıza gelebilir. Ya da vitamin eksiklikleri, bazı anemiler,
kaşıntıya sebep olabilir. Kaşıntının birçok sebebi var. O yüzden hastaya mutlaka bir görmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Ben kaşınıyorum, gideyim eczaneden, kesin uyuz oldum, uyuz tedavisi alayım, yazdırayım, kullanayım. Düşünmesi çok yanlış. Altından başka bir şey de çıkabilir. Evet, aklımıza uyuz gelebilir ilk başta. Çünkü çevremizde çokça görüyoruz ama başka önemli bir hastalığın belirtisi de olabilir kaşıntı.